Tabii sabahları uyanınca böyle ilk iş olarak şöyle bir dışarı çıkıp aracın etrafını bir dolaşıyorum. Bir iki kere rüzgarlı havada şeylerimizde sıkıntı olmuş. Tentelerde bir sıkıntı olmuş. Onlara bir bakmıştım. Eğer güneşli günse zaten hemen tenteyi bir indiriyorum böyle. Ya da hani sürekli kaldığımız bir yerdeysek sürekli açıkta kalabiliyor. Ama şöyle genel olarak lastiklere bakıyorum. Hani birinin havası inmiş mi, bir şey olmuş mu? Bir de bazen böyle geçen mesela uyandığımız yerde inekler gelip tamponu falan yaladıydı. Hani o tarz bir vaka olup olmadığına bakıyorum. Sabahları genelde ilk ben uyanıyorum ve kahvaltıya hazırlıyorum. Kahvaltıda genellikle yumurta yiyoruz. Olmazsa olmazımız o. Zeytinimiz var, domates. Böyle bir iki çeşit meyve, az da olsa meyve koymaya çalışıyoruz. Kirazımız var. Bu da peynir, Meksikalıların peyniri. Bizim beyaz peynire benziyor. Ben seviyorum. Tabii de kahve yapıyoruz. Şimdi kahvemizi hazırlayalım. Kahveyi böyle çekilmiş alıyoruz. Bir kaşık attırmaydık. Sonra sıcak suyu direkt üstüne koyuyoruz. Biraz bekliyoruz demlenmesini. Oo, kahvemiz hazır. Bence kahvaltı günün en değerli öğünü. Ben çok Çünkü seviyorum. senin en sevdiğin öğün. Çünkü böyle her şeyden farklı bir de rengarenk şeyler yiyebiliyorsun ya. O çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi sırada yumurta var. Evet, en son sıcaklar geliyor. Oh. Şimdi de ekmekleri getireyim. Ekmekleri kızartmadan yiyemiyoruz biz. Yok, ekmek önemli. Yani o kızarmış ekmek İlla olacak. kızaracak o ekmekler. Yani. Geliyor. Uf. Bir de biz plastik şeyler kullanıyoruz, tabaklar. Bunların nedeni Plastik değil, kağıt aslında kağıt, bunlar. evet. Çünkü yumurta şeyi sıkıntı oluyor. Daha sonra çıkmıyor falan fistan. Hem yağlı hem yumurtalı. Evet. Bir de zaten suyumuz su daha az. değerli. Su. Çünkü hani bir yeri değiştirmemizin belki de en büyük nedeni suyumuzun bitmesi. Onun için suyumuzu idareli kullanıyoruz her zaman. İyi, bu kahve ince hemen çöküveriyor. Evet, bak Pete'in kahvesi hemen çöküyor. Starbucks biraz daha diri yapıyor. Oh, kahvaltıya bak. Güzel görünüyor mu? Bulaşık işini şöyle yapıyoruz aslında. Sıra sıra yapıyoruz. Bir eşim yıkıyor, bir ben yıkıyorum. Sıcak suyumuz öğlene doğru ısınmaya başlıyor. Aynı gün ısı gibi aslında. Ve ne zaman şeyi açarsak, elektriği açarsak, şimdi akülerimiz dolduktan sonra elektriği açtığımız zaman sıcak su gelmeye başlıyor. Mesela şu anda sıcak su var. Ya zaten şu küçük tavayı sabah böyle yumurta falan yaparken kullanıyoruz. Evet, sabah tavamız bizim. O büyük de akşam yemeği tavası oluyor genelde. Yani tencerede aynen yemek yapmayacaksam. Ama bulaşık biriktirmiyoruz. Yani gün aşırı yıkıyoruz. Çünkü bulaşık birikince bu sefer ya yolda falan değilse Tangır tungur sesler geliyor. Hem tangır tungur ses kuruyor. Onların çıkması daha zor oluyor. Ondan bulaşık uzmanı gibi konuştun. Tabii ki de yani. İyice durula, iyice şey kalmasın. Sen yıkarken görüşürüz. Valla ben cillop gibi yıkıyorum gayet de yani. Bırak. Cillop gibi yıkıyormuş. Evet, seni kadar çok su da harcamıyorum yıkarken. Evet, ben biraz fazla harcıyorum. Tabii her yeri temiz tutuyoruz. Evet, bu bizim artık şu taraf tezgah. Islak kaldı bak. Neresi? Şu mu? Hayır. Şuralar mı? Şuralar ha mı? Orası. Bu aslında kesme tahtasıydı ama biz bunu yedek şey gibi kullanıyoruz. Hani bulaşıkları yıkadıktan sonra buraya koyuyoruz ya da tezgah gibi kullanıyoruz. Evet, çünkü 2 tane lavabo var. Bir tane bile tezgah tarzı bir şey yapmamışlar. Ne yapayım, ben de orayı tezgah olarak kullanıyorum mecbur. Çöpümüzde şöyle küçük bir çöp kutumuz var. Buna hep küçük poşetler var. Şeyden aldığımız, Walmart'tan falan aldığımız, marketlerden aldığımız, onları koyuyoruz. Onların da hepsini bu şekilde biriktiriyoruz. Hani yakınlarda bir şey görünce de oraya atıyoruz.
Daha talihsiz durumlarda gözleri kendilerinden başka hiçbir şey görmez ve sürekli üzerlerine çevrili olan lazer ışınını fark etmeden yaşarlar. Bu bakış duvarları ve mesafeleri aşar. Amansız, aç, susuz bile olsa dünyanın her yerinde onlara ulaşma becerisine sahiptir. Onları gökyüzünde ve cehennemde izlemeye razıdır. Her şeyi tehlikeye atmaya, kaybetmeye hazırdır. Gözler dünyaya açıldığı andan itibaren tek bir şey ister. Ona yanıt verecek bir başka bakış. Uzun zamandır böyle okumak istediğim bir sürü kitap vardı aklımda, hep biriktirmiştim. Şimdi yani günümün büyük bir kısmını kitap okumaya harcayabiliyorum. Çünkü aynı zamanda yazmama da çok yardımcı oluyor. Farklı farklı yazarları okumaya çalışıyorum. Hem aklımda başka fikirler beliriyor. Yani bir de oturup okumaktan çok mutlu olurum. Saatlerce okurum yani hiç şey yapmam, öyle sıkılmam da. Hele saran bir kitapsa her kitap insana farklı bir bakış açısı veriyor. Gelelim güvenlik konusuna. Bizim Masamız var. Masamız var. Kahve masası. Kahve masası. Buraya takılıyor. Yani ayak olsun diye, yedek ayak. Ama biz haydar niyetine kullanıyoruz. Haydar. Onu da kapının hemen yanında tutuyoruz. Ya şimdiye kadar bir olay yaşamadık. Yani ne insan açısından ne hayvan açısından bir sorun yaşamadık. Evet. Ama her ihtimale karşı. Her ihtimale karşı şiddet yanlısı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Tabii yani sonuçta bizim yanımızda silah yok. Yani savunmasız da değiliz yani. Kesinlikle. Buradan mesajımızı da verelim. Mesela karavan içinde oturuyorken her zaman ama her zaman bir alışkanlık haline getirdik. Kesinlikle kapımız kilitli. Yani kapıyı her zaman kilitliyoruz ve diğer kapılarımız da kilitli. Şimdi aslında güvenli yerlerde geziyoruz ama hani başımıza her yerde kötü bir şey gelebilir. Şehirlerde özellikle her yeri kapatıyoruz. Şehirler bizim için en güvensiz yerler. Çünkü orada insan var. Yani insanın olduğu bölge demek kesinlikle karışıklık ve en güvensiz bölge demek. Şimdi kaldığımız yer ormanlık bir yer mesela ve şu an ayı falan hani olduğunu sürekli söylüyorlar. Ona göre hani çöpümüzü koruyoruz falan. Şimdiye kadar hiç görmedik hiç ama. görmedik ama tabii ki de onun için de tek bir şansımız olacağı için. Mesela orman içinde yürüyüşlere gittiğimizde yanımıza ayı spreyimizi alıyoruz. Ve içeride tuvaletin hemen orada dolabı var. O dolabın içinde muhafaza ediyoruz. Tabii ki de yanımızda hani bıçağımız falan da var ama yani ücretsiz bir alan da olsa böyle bir yere geldiğimizde gerçekten kendimizi aslında güvende hissediyoruz. Normalde hayvan yaklaşsa bile biz hani ona aslında bir şey yapmayız ama eğer o bize saldırı gibi bir şey olduğu zaman kesinlikle savunmamızı yaparız. Mesela bir şey olsa ben hani hiç kapıya mesela bir hayvan geldi, bir şey oldu. Direkt hiçbir engel olmadan ben araç koltuğuna geliyorum ve anahtarı her zaman burada taşıyorum. Her zaman bu yanında. Bazen de eğer şehirdeysek takılı oluyor. Çünkü şehir daha güvensiz. Ve şu an gitmeye hazırız. Hiçbir şey bağlı değil. Hiçbir engelimiz yok. Direkt basıp gidebiliriz yani. Bu bizim çamaşır filemiz. Kirli çamaşırlarımızı bununla biriktiriyoruz. Daha sonra biriktiği zaman zaten çamaşırhaneler var burada. Her yerde var, hemen hemen her kasabada bir iki tane mutlaka oluyor. Gidip yıkıyoruz. Hatta daha önce videosunu da koymuştuk Yeşim ile Özkan kanalında. Elektriğimiz dolduğu zaman şurada mesela şimdi bulb yapıyor. Yani yeşil turuncu şu anda iyi demek. Şu anda mesela bataryaları dolduruyor. Elektriğimiz kırmızı olmadığı sürece, yani şu kırmızı yanmadığı sürece sabah böyle saat 8-9 gibi dolmaya başlıyor tabii güneşli günse. Biz onu saat 10 gibi kullanmaya başlıyoruz. Buradan elektriği açıp kapatabiliyorum arkadaki inverter'dan. İlk başta dolabı çalıştırmaya başlıyoruz. Elektrik ilk gelmeye başladığı zaman, yani aküler dolmaya başladığında hem aküler doluyor hem dolabı çalıştırıyoruz. Dolabı çalıştırdığımızda amacımız buz yapmak. Sürekli buz yapıyoruz. Akşama doğru buz oluyor hepsi. Akşam da kapatıyoruz. Buzları aşağıya indiriyoruz. Burayı bu sefer serin tutmak için. Yolda olduğumuz zamanlar yani geceleri bile çalıştırabiliyorduk. Evet. Çünkü sürekli yolda giderken şarj ettiği için Evet. akülerimiz. Şimdi araçta şu anda 3 akü var. Bir tanesi araç aküsü. Bir de 2 tane ev akümüz var. Güneş panellerinden alabiliyoruz elektriği. Hem de araç hareket ettiği zaman nasıl araç aküsü doluyorsa ev aküsünü de dolduruyor. Böylelikle mesela geceleri yolculuk yapıyorsak elektrik üretmeye devam ettiğimiz için akülerimiz doluyor. Tabii o zaman dolabı çalıştırmaya devam edebiliyoruz yani. Bir tek araçta klimayı çalıştıramıyoruz. Çünkü bizim inverter'ımız 1 kW'lık.
Yani onun için klima yetmiyor ya, tabii klimayı kaldıramıyor. Ondan sıcak zamanlarda artık şeyleri açıyoruz, yan tarafları böyle. Bir de tenteleri indiririz. Mesela şimdi yan tarafı tentesini indirdik. İçeri güneş girmediği sürece aslında sorun olmuyor. Şu an olduğumuz yer çok serin bir yer. Onun için sıkıntı olmuyor açıkçası. Banyo yaparken neler yapıyoruz? Öncelikle perdeleri indiriyoruz tabii ki. Sonra da tuvaletin kapısını bu şekilde açıyoruz. Daha sonra buraya havlularımızı asıyoruz. Mikrofiber havlular almıştık Decathlon'dan. Onlar çok çabuk kuruyor. Bir de çok rahat oluyor yani, hem yıkaması falan da çok kolay oluyor. Daha sonra duşumuzu gösterelim. Şöyle bir duşumuz var. Şu açık demek, bu böyle yapınca kapalı oluyor. Yani suyu açsanız bile buradan su gelmiyor. Normal aslında bir duş başlığı. Mesela açayım, şöyle göstereyim. Şimdi su pompası çalışıyor. Pompası da çalışıyor tabii. Onunla su pompası direkt suyu getiriyor. Yani bir kişi duş aldığında yaklaşık çeyrek depo tüketiyoruz. Şu lifleri de Yeşim örmüştü. Ha evet, balıklı lifleri. Vallahi. Küçük böyle kare parçalar da yaptım. Onları da bulaşık yıkarken sünger falan almıyoruz. Bulaşık süngeri. Bunlar güzel yıkıyor. Evet. Hem vücudumuzu güzel yıkıyor hem bulaşıklarımızı güzel yıkıyor. Benim boyumun bir karış fazlası içerisi. Hani rahat rahat hareket edebiliyorum yani. Dar gibi gözüküyordu ilk başta bize. Şunu şöyle kapatıyoruz. Böylelikle açtığım zaman, hatta bu burada direkt asılı kalıyor. Hani buradan duş almak rahat oluyor. Suyun yanında duş alıyoruz. Yani su almaya gittiğimiz yerde yarım depo bitecek. Yarım depo demek bizim için 2 günlük su demek. Onu yapmıyoruz. Su alacağımız yere gidip hem suyu alıyoruz hem de aldığımız suyla hemen duş alıp tekrar su alıp kalacağımız yere gidiyoruz. Bu taraf benim tarafım. Diğer taraf Yeşim'in. Masayı böyle bölüştük. Şuraya da bir çizgi yaptık. Şimdi ben gün içerisinde hep bu bilgisayarı kullanıyorum. Çünkü yazdığım kod yazıyorum. Trading kodları. Bunları yazabilmek için bu bilgisayardaki programa ihtiyacım var. Onun dışında aslında gün içerisinde neye çalışacağımı şu şekilde karar veriyoruz. Eğer video elimizde çok biriktiyse Premiere Pro'yu açıp video yapıyoruz. Videoları hep onunla düzenliyoruz. Bazen ben yapıyorum videoları, bazen Yeşim yapıyor. Aslında o tamamen iş bölümü yapıyoruz. Hatta kırpma kısımlarını falan Yeşim yapıyor. Ben daha sonra işte müzik eklemesi, efekt geçişleri falan filan internetin çektiği her yerde yüklüyoruz. Ondan sonra ben buraya bir oturuyorum. Yani akşam 5'e kadar, gün batımına yaklaşana kadar, eğer elektrik azalmaya başladıysa işi bırakıyorum. Yani şöyle oluyor aslında. Güneş varsa çalışıyorum çalışma günlerinde. Yoksa güneş yoksa yatıyoruz yani. Başka yapacak bir şey yok. Güneşle her şey güneş şeye göre, güneş saatine göre ayarlı. Evet ama bazen kendisi dans figürleriyle benim dikkatimi dağıtabiliyor. Tam bak, karşımda otururken. Benim kafa hakikaten mesela böyle bazen cıstak cıstak müzikler, bazen de böyle Rome Total War'u oynuyordum ben. Onun müziklerini indirmiştim. Onlar bana bayağı gaz veriyor. Yani o şarkıları, şeyleri duymuyorum ben arkada ama hani kod yazarken çok iyi oluyor o açıdan. Niye, dans ederken duymuyor musun müzikleri? Ya hayır, tamam dans ediyorum hani böyle, ama öyle yazmak, hareket halinde bir şeyler yapmak bana daha çok şey yapıyor. Burası da yani bütün elektriği şuradan alıyoruz. Bu Türkiye prizini, hani Türkiye'den getirdik bunu. Burada da bir tane başlık var, dönüştürücü. Ay onu da kuzen, evet benim kuzen verdi, Berkay verdiydi buradan sağ olsun. takıyoruz. Bu şekilde her şeyi bundan şarj ediyoruz yani. Mesela videoyu yaptık. En son ben işte yapıyorum. Müzikleri falan koyduğumda müzikleri beraber seçiyoruz Yeşim'le. En sonunda mesela bir oturup izliyoruz. Yani tamamen objektif biçimde izliyoruz. İlk başlarda onları yapmadığımız için çok pişman olduk. Çünkü ilk baştaki videolar biraz garip oldu. O zaman elektriğimiz de çok yoktu. Şimdi elektrik bol. Akşama kadar izliyoruz yaptıklarımızı. Hani gereksiz kısımları çıkarıyoruz. Bu şekilde şurası olmuş, burası olmamış falan. Aslında hep birlikte karar veriyoruz bunlara. Kesinlikle yani. DJ Özkan. Ben de bütün yazılarımı burada yazıyorum. Bu küçük bilgisayarda. Aynı zamanda yani hem tablet hem bilgisayar gibi diyebiliriz. Neler yapıyorum bu bilgisayarda? Sadece yazı yazmıyorum aslında. Zaman zaman işte internete bağlanıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum neler var neler yok. Instagram, Facebook, YouTube,
hepsinden gelen bildirimleri kontrol ediyorum. Bazen işte Özkan'a da okuyorum, böyle güzel yorumlar geldiği zaman ona da paylaşıyorum. Paylaşımların zamanını ben ayarlıyorum. İşte hangi fotoğrafı paylaşacağız, işte altına neler yazacağız falan, genelde onları ben yapıyorum. Bir yerde yazı varsa o Yeşim'in işidir. Ya işte bütün sekreterlik, bütün angarya işleri Angarya deme canım, asıl kilit işler onlar yani. Ben daha çok videonun edit kısmında falan, işte videoyu çekme kısmı falan filan. O tarz şeylerde daha çok. Drone'un operatörü. Ha, drone operatörü. Düldül'ün operatörü bir de. Düldül. Ha, sürekli bana sürdürüyorsun zaten. Ya sen bile zor sürüyorsun. Ben nasıl süreyim Evet, yani? biraz. Geçen kontağı çalıştırmaya çalıştım. Başaramadım yani. Şu kontağı çeviremiyorum daha. Bu arada blog yazılarını böyle ufak bir kitaba dönüştürmeyi planlıyorum. Ya bunların hepsini, yazdığım yazıları tek bir yerde derleyip böyle e-kitap olarak yayınlamayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi Yeşim bize pizza yapacak. Evet, karavan usulü pizza. Tavamı yıka ama ben sabahleyin yumurta yapacağım onunla. Allah Allah, zaten kirletmeyeceğiz ki. Öğle yemeklerini Yeşim yapıyor. Tabii akşam yemeği de kilit olarak Yeşim'de. Ben sadece kahvaltıdan sorumluyum. Yemeğinde hep bacon yiyoruz. Ya bu yok hindi ya. salamı. Hindi salamı bacon. mı? Hindi bacon Ya bunun işte. orijinali domuzdan yapılıyor da biz domuz yemiyoruz. Pizzamızı yaptık. 10 numara 5 yıldız olmuş. Allah ellerine sağlık karıcığım. Afiyet olsun. İşte bu Yani, çıtırlık. Gördüğünüz gibi her zaman makarna yemiyoruz. Bir de aç kalmıyoruz yani. 2'şer tane yaptık işte. Vallahi iyi Gayet olmuş doyurucu oluyor. Bacon da bence güzel olmuş. Ben çok sevmiyorum bacon'dan. Hani bulsam beyaz peynir koyardım yani. Ama maalesef burada Evet. bulamıyoruz. Şimdi burası bizim kilerimiz. Genellikle hani baklagilleri falan böyle düdüklü tencerem olmadığı için mecburen böyle konserve alıyoruz. Mesela nohut. Bu makarna soslarımız var. Acil durumlarda hemen yemek yapabilmek için. Karışık turşumuz var, patatesimiz var, soğanımız var. Onları burada saklıyorum. Şöyle domates sosu alıyorum. Çünkü burada domates doğru düzgün yok zaten. Resmen kiler ya. Ton balığı, balık çok sık bulamıyoruz ya da yiyemiyoruz. O yüzden ton balığı alıyoruz. Onun dışında şöyle bezelye alıyorum. Bir de şöyle kesilmiş fasulye. Ya bunları Türkiye'deyken hep kendimiz yapar buzluğa atardık, ne güzel. Ama işte böyle konserve alıyoruz artık, ne yapalım. Suyu da buraya full alıyoruz böyle. Bu tarafa koyuyoruz suları da. Bayağı fazla su alıyoruz. Çünkü hem çay yaparken hem işte yemekleri falan hep bu sulardan kullanıyoruz. Evet, hazır su kullanıyoruz. Onun dışında pirinç var. Unumuz var. Unu da daha hiç kullanmadım. İnşallah bir gün ekmek yapacağım yani. Tortillayı kendim yapacağım. Tabii elektrik üretemediğimiz zamanlarda, eğer çalışmıyorsak ya da dinleniyorsak, ben arkaya geçip böyle uzanmayı çok seviyorum. Bence bizim karavanın en büyük avantajlarından biri de her yerinin camlı olması. Yatak odasında sadece 3 tane cam var bu tarafta. Hele arkadaki cam kocaman, büyük, boylu boyunca. Hani onun için manzaraya karşı böyle uyumak, hatta düşünmek bile çok güzel oluyor. Bazen Yeşim de bu tarafa geçip burada kitap okuyor. Bazen yazı da yazıyorum ya. Bilgisayarla oturuyorum şuraya. Tam benim boyum ha bir de. Ben kaç, 1.82 falanım herhalde. Tam benim boyum oluyor burası da. Şu şeyi çok seviyorum ben özellikle, tenteyi. Eğer güneş buradan geliyorsa doğuda, bu engelliyor falan. Burada sabah serinliğiyle uyumak çok güzel oluyor. Şimdi 5 çayı vakti. Saat 5'e doğru akşamüstü hep çay demliyoruz. Hem kendimize geliyoruz. Bir tane marketten, hangisinden hatırlamıyorum ama almıştık. Bu çok daha güzel geldi bize. Hem de demlik poşeti. Normalde demlik poşeti yok yani. Lipton'un bile yok. Sadece poşet çay kullanıyor bu arkadaşlar maalesef. Şimdi çayımızı demleyelim. Bir tane atıyorum ben, yetiyor. Çok böyle aşırı demli olmasına gerek yok.
Ağzına kadar dolduruyorum. Bu bize anca yetiyor zaten. Bu normalde kahve makinesinin sürahisiydi. Biz ama demlik olarak kullanıyoruz. Biraz dışarıda oturacağız. İnşallah sinekler sarmaz etrafımızı. Beş çayımıza çıktık. Bu saatlerde çay bizi kendimize getiriyor. Ya bir kere günde ya sabah mesela bir kahve içiyoruz. Saat 5'te de bir çay yapıyoruz. Evet. Yani ancak böyle ayakta kalıyoruz yani. Ya çay içmeyince kendimi eksik hissediyorum yani. Tamam, sabahları da kahveye alıştım. Önceden hep çay içerdim ben mesela ama Özkan genelde kahveci. Onun sayesinde ben de alıştım. O da benim sayemde çaya alıştı. Normalde pek Evet, çay ben içmem. hiç çay içmiyordum normalde. Kıymayı böyle 1 kilo falan alıyoruz. Tabii ki hepsini yiyemiyoruz. Kavuruyorum. Çünkü dondurucuda çok bekletemiyorum. Yani bir kere çözdürdükten sonra dondurmamak lazım tekrardan. Geceleri de kapatıyoruz dolabı. Kavurarak koyuyorum. Böylece daha uzun dayanıyor. Yavaş yavaş azar azar yemekleri koyarak bu şekilde tüketiyoruz. Lahana yemeği yapmıştım. Tavuklu. Onu yiyeceğiz bugün. Bugünkü asıl yemeğimiz bu. İçinde yok. Lahana var. Birazcık kabak var. Havuç var. Domates var. Yani domatesle yaptım. Salçasız yaptım. Tavuk var. Tavuk haşlanmış tavuk kalmıştı. Böyle yiyememiştik bir kısmını. Onu da karıştırdım. Allah ne verdiyse yani. Tabii ki hiçbir şeyi atmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz bir şekilde. Her gün böyle yaratıcı yemekler yapmaya çalışıyorum. Her gün farklı yemek yapmaya çalışıyoruz. Her gün et yemiyoruz. Her gün sebze de yemiyoruz. Dengeli bir şekilde beslenmeye çalışıyoruz. İşte bugün yoğurt yediysek ertesi günü salata yiyoruz falan, bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz yani. Ben de sofrayı hazırlıyorum. İyi, hadi gene iyisin. Bugün sana salata yaptırmadım. Valla bugün yoğurt günü değil mi? Bugün yoğurt günü. Akşamları da genelde şimdi dizi izliyoruz. Şu an elimizde Fringe var. Pirinç. Gerçi çok yemeğe uygun bir dizi değil ama böyle bazen adam Özkan hemen kesiyorlar, midesi besiyorlar. bulanıyor ya. Ben böyle gerçek olmadığını bildiğim için çok etkilenmiyorum. Ya gerçek öyle diyorsun da adam kesiyor mesiyor neyse ya. Sen iğneyi görmeye bile dayanamıyorsun canım ona Evet, bakarsan. Big Bang Teori'yi izliyorduk ilk başlarda. O Şimdi çok iyiydi French'e ya. başladık. French ne? French ne ya? Fringe'e başladık. 2. sezondayız şu an, bitmek üzere. Büyük bir sinema sistemimiz var diyebiliriz. Aynen. 5+1. Yine bilgisayarı karşıya koyduk. Şu an telefon bilgisayarın üstünde. Ha şu 5+1'imiz bu. Ama sadece +1 var. Çok güzel ses çıkarıyor ama ya. Normalde biz bununla televizyon izliyoruz. Yani dizileri, filmleri buradan izliyoruz ama yani şu an izlediğimiz diziyi tablet açmadığı için şimdi bilgisayardan izliyoruz. Bilgisayardan izliyoruz. Akşamları genelde hani çalışmıyoruz ve film veya dizi izliyoruz. 1-2 bölümden sonra uykumuz geliyor. Yani eskiden çok gece geç vakitlere kadar ayakta dururduk ama şimdi yapamıyoruz. Kalıyoruz. Yani böyle 10'da 11'de falan uykumuz geliyor. Genelde karavanın arkasını
güneşin ilk doğduğu zaman geleceği şekilde ayarlıyoruz. Hani içeri girecek şekilde. Çünkü hani güneş görünce böyle vücut ısınıyor herhalde. Ondan kalkabiliyoruz. Daha rahat kalkabiliyoruz. Özellikle hava soğuksa. Ben her zaman zor kalkıyorum. Hiç kolay kalkmıyorum Evet. ya. Önce her zaman ben kalkıyorum. Ben o sabah serinliğini seviyorum. Hani böyle ilk kalktığınızda o sabah hani serinlik olur. Özellikle yaz günü. O serinlik benim çok hoşuma gidiyor. Ya şu Benim an de hoşuma gidiyor şey, ama yani o serinlikte böyle yorgana iyice sarılıp yuvarlanmak hoşuma gidiyor. ben sabahları bir de çok enerjik oluyorum. Zaten videoda görmüşsünüz. Tam tersi. Ben mesela akşamları mayışmaya başlıyorum. Yeşimin kafası daha hızlı çalışmaya başlıyor Ya ben akşamları. aslında gece çalışsam çalışırım ama işte ben de ayak uyduruyorum yani. Normalde hani ben böyle çok severim yani gece böyle gökyüzüne bakmayı, yıldızları falan izlemeyi çok severim. Dün de mesela yağmur yağarken böyle şimşeklerin çakışını falan izliyordum şuradan. Ben sabah çok şey oluyorum, böyle sersem gibi oluyorum. Çoğu zaman Yani. sen geç yatıyorsun. Ben de erken kalkıyorum. Hani hep öyle oluyor yani. Evet, hazır fırsattan istifade. Ben o arada Özkan uyurken kitap falan okuyorum bazen. Ama yok ya, bu aralar yatıyorum yani, uykum geliyor bu aralar yani. eşit gidiyoruz. Yani aynı zamanda yatıp aynı zamanda kalkıyoruz. Ama yani. şeyden dolayı sanırım o. Yani böyle loş ışık beni şey yapıyor ya, uykumu getiriyor. Dizi izlerken Bak, ya böyle koltukta böyle iyice kaykılıp en sona uyku İlk moduna başta geçiyor. böyleyiz. En sonunda şöyle izliyoruz.